Habbe kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet arkadaşlar, Edremit'e bağlı Güreler'deyiz şu anda. Güre'deyiz, pardon, Güreler'deyiz. Düzeltelim, Güre'deyiz. Şu anda sitelerin ve pansiyonların olduğu bir bölgedeyiz. Ana cadde üzerindeyiz. Bu cadde sizi pek çok yere götürüyor. Evet, şimdi çekime başlayalım. Evet, Güre'nin yeşil alanı çok fazla. Sokak içlerine doğru girdik. Hemen solumuzda apart var. Pansiyon, apart sağımızda, solumuzda. Bu bölge demiştim, pansiyonların yoğunsal olduğu bir bölge. Bunlar da dubleks evler. Zeytin ağaçları arasında ilerliyoruz. Evet, zeytin ağaçları çok yoğunsal. Zeytin ağaçları arasında evler, dubleks evler. Zaten siteler var arkadaşlar burada. Ve yeşilin çok yoğunsal olarak hakim olduğu yerler buraları. Karşısı hemen dağ zaten. Tepecik diyelim. Sağlı sollu sitelerin ve pansiyonların olduğu, aynı zamanda zeytinin çok yoğun olduğu bir yer burası. Çok güzel ama. Zeytinin çok olması çok güzel. Evet, evet. Kabul ediyorsunuz değil mi? Çekebilirim. Çekebilirsiniz problem. Tamam. Teşekkür ederim. İyi günler olsun. Evet, bu bölgenin zeytinliklerle dolu bir bölge olduğunu söylemiştim. Geldik. Şurada satılık bir yer görüyoruz. Sahibinin oluruyla paylaşıyoruz. Şurası satılık arkadaşlar. Aradığınızda daha detaylı bilgiyi zaten alacaksınız. Evet, telefon numarası 0532 275 45 57. Evet arkadaşlar, bu telefon numarasını aradığınızda size gerekli bilgi verilecektir. Hakikaten kafamı dinlemek istiyorum diyenler için burası gerçekten çok güzel. Alacak olanların da Allah içine sindirsin. Evet arkadaşlar, bu yolun sonuna geldiğinizde sağa ve sola dönebiliyorsunuz. Sol tarafa yine sitelere gidiyor. Sağ tarafta da sitelere gidiyor arkadaşlar. Evet, ana caddeye çıkmak için en doğru yolun yine geldiğimiz yol olduğunu söylediler. O yüzden aynen geri döndük. Gittiğimiz yerden. Burada yaşayan vatandaş tabii ki burayı çok daha iyi bilir. O yüzden burada yaşayan vatandaşlara sorduk. Evet arkadaşlar. Kolej vardı. Ana caddeye çıktık. İşte caddesi. Demiştim, bu yol bizi her yere götürüyor. İlerlerken kolej gördük. Birçok büyük mağazaları gördük arkadaşlar. Alışveriş mağazalarını gördük. Benzinlikler. Tabi sağ taraf, sol taraf tamamıyla Güre ve buralar
girdiğinizde evler ve pansiyonlarla dolu. Alışveriş yerlerinin çoğunluğu bu cadde üzerinde. Evet arkadaşlar, yolun karşı istikametine geçmek için epey ileriye gittik, döndük ve şu anda hemen sağ tarafımızda Cem evi vardı. Epey boş bir alandan geçtik. Neden? Çünkü Güre'nin sahiline gitmek istiyoruz. Hemen şuradan sağa dönelim. Bu yolun bizi sahile götürdüğünü düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Birisine soracağız elbette. Çünkü karşı taraftan bize yapılan tarifi doğru anladıysak buradan girmemiz gerekiyordu. Sahiline gitmek için soralım. Ve evet, doğru anlatılmış. Biz de doğru anlamışız arkadaşlar. Dediğim gibi karşı taraftan tarif edildi. O tarife göre geldik. Yolda genç bir çift vardı. Onlara sorduk. Doğru gidiyorsunuz dediler. Orada bulunan bir vatandaş, o da doğru gideceksiniz dedi. Demek ki doğru anlamışız. Evet. Sahiline inerken marketlerle ve minik alışveriş alanlarıyla karşılaşıyoruz. Köylü pazarı vardı. Sol tarafa dönseydik köylü pazarı alanı vardı. Ne kadar da uzak. Evet, bayağı uzakta. Bir daha soracağım. Sağ tarafımız tamamıyla zeytinlik alan arkadaşlar. Sol tarafımız Evler. da evler var. Yine böyle soralım. Evet, tekrar sorduk. Dediler ki biraz ilerleyin. Orada herhangi bir yere park edin. Çünkü sahile araçla gitmek yasak. Şimdi buralarda bir yere park edeceğiz ve gideceğiz. Evet, araçlarla oraya gidilmiyor dedi bir kardeşimiz. Sorduk. Aracınızı şuraya park edin. Yürüyerek gidin dediler. Biz de uyguluyoruz. Öğlen saatinin en sıcak zamanları. Sıcakta yürüyoruz. Arada ağaçların minnak gölgeleri geliyor. Ona doğru koşuyoruz tabii ki. Arkadaşlar, şu alana kadar araçlarla gelebiliyorsunuz. Biz bayağı geride bıraktık. Herhalde yanlış anladım. Olabilir. Kardeşimizin söylediğini yanlış anlamış olabiliriz. Hemen konuştuğumuz noktada park ettik. Geldik. Evet, şu noktadan itibaren yürüyorsunuz ama şu noktadan itibaren de zaten çok az bir mesafe var. Ve
sağlı sollu evler arasında ilerliyoruz. Çiçekler muhteşem görünüyor. Evet, buralarda komple denize girebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, şu alanın halk plajı olduğunu söyledi vatandaşın biri. Biz yanlış bilgi vermiş olmayalım diye sorduk. Dediler ki burası halk plajı. Evet, buralarda denize sıfır noktasında evler var. Ve ortam çok güzel. Şu anda en sıcak saatlerdeyiz. Evet. En sıcak saatlerdeyiz arkadaşlar. Denize giren var mı? Var tabii ki ama azınlıkta. Evet arkadaşlar, vatandaşa sorduk. Bu bölgede sağlık ocağı var mıdır diye. Varmış. Peki her gün geliyor mu dedik. Bazı bölgelerde her gün doktor gelmiyor. Her gün geliyormuş burada doktor. Onu da öğrenmiş olduk. Evet. Villalar arasında, yani 2-3 katlı evler arasında tek katlı bir ev. Allah yaşayanın içine sindirsin diyelim. Tam benim gönlüme göre. Tek katlı evlere hayranlığım ayrı. Evet arkadaşlar. İşte şunu görmek gerçekten bir başka keyif. Yemek değil. Görünce çekmek istedim. İnsan bir başka keyif alıyor. Bilmiyorum, sizler de benim gibiyseniz kesinlikle beni anlamışsınızdır. Şunları yemekten de öte dalında görmek çok güzel. Allah sahibinin içine sindirsin diyelim. Ağız tadıyla yesinler. Evet, burada da armut ağacı var. Meyvelerini çekmek istiyorum ki görün dalında diye. Hepimiz dalında görme şansına sahip olamıyoruz. Görmüşken evet, burada yeşil alan çok fazla ve nar ne kadar güzel duruyor değil mi? Çok güzel, doğallığın tam ispatı gibi geliyor bana. Ve zeytinler.
Bu yıl zeytin güzel. Hepsinde sahiplerinin içine sinsin inşallah. Gözümüz yok tabii ki de biz görüntüsüne hayranız. Biz şunların görünüşüne hayranız, şu duruşuna hayranız. O yüzden çekiyoruz maşallah. Ağız tadıyla yiyip içsinler. Görüntüsüne hayranlığımız. Görüntüyü çekiyoruz. Evet, güzel bir ortamdayız dediğim gibi. Her taraf yemyeşil, ağaçlarla dolu, çiçeklerle dolu. Ve incir ağacı. Değil mi? Sadece yaprağında bile çok güzel koku var. Hepsini gösterdik. Şimdi incir ağacının da meyvesini gösterelim. İncir meyvesini dalında gösterelim. Onun gönlü kalmasın. Ve siyah incirler. Evet, bunun kokusu epey ileriye doğru geliyor. Her tarafı yayılmış koku. Evet. Diğer incirde de hoş koku var ancak siyah Bu bayağı yaygın. olan incirin kokusu çok daha yaygın, çok daha uzağa kadar geliyor. Kendisini görmeden kokusu geliyor size. Evet, harika bir görüntü. Yiyenin içenin Allah içine sindirsin. Ağız tadıyla yiyip içsinler. Evet arkadaşlar, bir vatandaşı yine sorduk okul var mı diye. Okul yokmuş. Burası genellikle yazlıkçıların olduğu bir bölgeymiş. Yaz kış devamlı kalan da olmakla beraber çoğunlukla yazlıkçı. Evet arkadaşlar, Güre'nin bir başka bölümüne geldik. Buraya Güre'nin kordonu diyorlarmış. Tamamıyla kafeler, restoranlarla dolu. Hoş bir ortam arkadaşlar. Hemen şurası ana cadde. Şu tarafa gittiğinizde yine kafe ve restoranlara gidiyorsunuz. Şuradan da kafe ve restoranlarla sağlı sollu, hemen karşısı deniz. Hemen şurada büyük alışveriş merkezi, market var arkadaşlar. İleriye doğru gittiğinizde sağlı sollu yine restoranlar, kafeler, marketler ve ücretli otoparklar var arkadaşlar. Hemen solumda da Kaz Dağı Müzesi var arkadaşlar. Evet, görüntü gerçekten muhteşem. Evet, Güre'nin sahilindeyiz. Sağ tarafımızda komple kafe, restoranlar, kahvaltı salonları, karşımızda tekneler ve deniz. Muhteşem bir tablo diyebilirim. Gerçekten çok güzel. Evet, haksız mıyım? Görüntü bakımından. Değil mi? Şu ortam fazlasıyla keyifli. Evet, böyle. Evet arkadaşlar, geldik müzeye. Müze ücretli mi dedik. Görevli arkadaşımız dedi ki ücretli.
Evet. Evet, Küçük buyurun. bir giriş ücretimiz var. Yetişkin 40, öğrenci 20. Müzemiz baba adına açılan özel bir müzedir. Ali Bostancıoğlu baba 2014 yılında vefat ediyor. İki kardeş Murat Bostancıoğlu ve Uğur Bostancıoğlu babaların anılarını açıyorlar müzemizi. Burası da 100 yıllık bir zeytinyağı fabrikası ve tarihçesi olarak da gene Evet. Fabrika buymuş. evet, Böyle bir fabrikaymış arkadaşlar. Sonradan müzeye dönüştürülmüş. 100 yıllık müze, evet, bu fabrika böyle 5-6 mekan olarak devam ediyor. Bölmüşlerle müzeye kadar. Müze yapımı için Müzenin broşürleri ve müzenin paylaşımları. Şunlardan alıyorum. Evet, bunları satın alıyorlar değil mi geldikleri Evet, zaman? hediyelik bölümümüz, evet efendim, bu yöreye ait. Zeytinyağları ile ilgili sabunlar zannediyorum. Böyle takılar Özel bölümü, evet. Bu şekilde. Neden Zeytin müze adını ağacından. almış? Bunlar zeytin ağaçlarıyla el yapımı, yapılmış. evet, zeytin ağacından yapılan ürünlerimiz. Evet, geldiğinizde bu güzel ürünleri yakinen göreceksiniz arkadaşlar. Peki neden müze adını almış burası? Sarı Kız Entrografi Galerisi'ydik. 4 yıl önce Kültür Bakanlığı'na bağlandık. Kültür Bakanlığı'na bağlandıktan sonra Kaz Dağı Müzesi olarak devam ediyoruz. Kaz Dağları da Çanakkale'den Ayvalık'a kadar kapsamlı olduğu için ismimiz Kaz Dağı Müzesi olarak devam ediyor efendim. Evet arkadaşlar. Burası Gülhabbe. Tamam, not alayım, bakacağım. müzenin ziyarete açılan bölümü. Az önce çektiğim satış yapılan bölümdü. Ama burası ziyaret alanı. Burası ücretli bölüm. Böyle detaylı bilgilendirmeler mevcut. Evet, efsanenin burada detaylı anlatımı da mevcut arkadaşlar. Evet, Haydar Haydar. Haydar söyleyen bu. Güzel. Evet, burası Ali Ekber Çiçek'in kasetleri plaklarıyla donatılmış. Burada da temsili heykeli bulunmakta. Ve Sabahattin Ali hikayesi, hayatı eserleri, Gelip görseler iyi olur. Hasan Boldu hikayesi burada detaylıca verilmiş arkadaşlar. Şurada Sabahattin Ali'nin hikayesini anlatan bir video. Evet. Gayet detaylıca buraya geldiğinizde dinleyebilirsiniz. Burada Sabahattin Ali'nin yine temsili bir heykeli bulunmakta ve daktilosunun başında. Kaz Dağları'nın mantarları bunlar. Evet hanımefendi, müzemizde pek çok bölüm olduğunu söyledi. Yanılmıyorsam 9 bölüm mü demişti, öyle bir şey. Onlardan bir tanesi de Kaz Dağları'nda yetişen mantarlar ve bitkilerin burada görüntüsü. Evet, resimlenmiş.
ve hangisinin hangi çiçek, hangi bitki olduğuna dair de bilgilendirme mevcut. Ve eski tip fotoğraf makinelerinden gördüğünüz gibi Tuncel Curtis ile ilgili bir bölüm. Ve arkada Evet. da onun bölümü var. Ve eski sinema ile ilgili makine. Hemen karşısında yine Tuncel Curtis anısına bir bölüm hazırlanmış. Hikayesi ve bir heykeli var arkadaşlar. Çok da benzetmişler. Ve her bölümde o bölümdeki kişinin hikayesini anlatan bir video var. Dediğim gibi kendiniz buraya geldiğinizde mutlaka uğramalısınız diye düşünüyorum. Gözünüzle gördüğünüzde çok daha ilginç olduğunu göreceksiniz. Hatta kulağınızla dinlediğinizde çok daha detaylı bilgiler. Evet, bunlar da eski Döküm soba. Yağ. döküm sobalarından. Evet. Bu da yağ yapmak için eskiden kendileri yapıyorlarmış. Ezerek. İlk kullanılan yağ makinalarından diyelim. Ve onun tenekeleri. Ve zeytinle ilgili detaylı bilgilendirme videoları da mevcut. Zeytinyağının yapılışı. Evet. Burada da. Burada yine çok eskiden zeytinyağı yapımı nasılmış onu temsili olarak hazırlamışlar. Hepsini burada çok daha detaylı görmeniz mümkün. Evet, Güre Köyü Ortaokulu'na ait bazı bilgiler ve dokümanlar diyelim. Zamanında giyilen önlükler. Ve sıralar. Evet. Ve eski sıralar. Kim bilir, bunları gördükçe pek çok insanı eski tarihlere götürecektir. Evet, 1934 yılına ait Güre İlk Mektebi dokümanları, resimleri. Çok ilginç bilgiler, ilginç resimler. Yine köyde bu okulda okumuş insanlarla ilgili detaylı bilgiler. Eski kimlikler. Evet. Eski kimlikler. Ve İsmet Arıkan Türk'ün koleksiyonları demiş. Seramikler. Evet arkadaşlar, burada da Dinlediniz mi bunu? Evet. İngilizcesi. Şimdi ne istiyorsa dinlesin. Şu başını seyredin. çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor. Evet, Homer. Tarih yazarı Homeros'un hayvanların anası, kaynağı bol, bin pınarlı İda olarak nitelendirdiği Kaz Dağları mitolojide önemli bir yer tutar. İsminin Giritli denizciler tarafından Girit'te Zeus'un doğduğu İda Dağı'na atıfta bulunmak için İda olduğu mitolojide yer alır. Efsaneye göre tanrılar Truva Savaşı'nı buradan izlemiş ve Afrodit ilk kez burada aşık olmuştur. Hera,
Afrodit ve Athena'nın katıldıkları tarihteki ilk rüşveti teklif ettikleri Evet arkadaşlar, videonun tamamını buraya geldiğinizde tamamıyla dinleyebilirsiniz. Biz bir bölümünü çekmek için izin aldık. Detayını burada dinleyeceksiniz. Zaten detayını burada dinlediğinizde ne kadar etkileyici olduğunu göreceksiniz. Evet, burada da eski tarihli kasetler, daktilolar gibi tarihi telefonlar diyelim, pek çok eşya mevcut. Evet, aralarda bazı bölümleri atladık arkadaşlar. Tamamını çekmedik. Burada da Seyit Onbaşı mevcut. Ve bu arada burada paylaşılan ve bizim de çekimini yaptıklarımız ne kadar insan varsa hepsini rahmetle anıyoruz. Ve Mustafa Kemal Atatürk. Duruşa asalet. Evet arkadaşlar, çektiğim bölüm bu kadar. Detayını burada dinleyebilir, burada izleyebilir, burada görebilirsiniz. Konuşmaların, anlatımların sadece bir bölümünü ben size yansıtabiliyorum. Gerçekten ilginizi çekiyor ise burada dinlemenizi öneririm. Bu tarafa yolunuz düşerse Kaz Dağları Müzesi'ne mutlaka gelin derim. Hakikaten etkilenerek buradan çıkacağınızı biliyorum. Çünkü benim çektiklerimin çok daha fazlası var. Evet arkadaşlar, hemen sağımızdaki şu binaların arkası deniz. Evet, gördüğünüz gibi deniz hemen burnumuzun dibinde. Biz ara sokaktan ilerliyoruz. Evet, en sakin saatlerdeyiz. Buranın normal hali böyle midir, sakin midir bilmiyorum ama Şu an bir vatandaşla konuştuğumuzda burada kafamızı dinliyoruz dedi. Burası bizim için, kafa dinlemek için çok ideal bir yer demişti. Demek ki normal zamanda da burası genel olarak sakin. Hemen sahilde hemen sahilde bir halı sahaları da mevcut. Her sokaktan denize ulaşmanız mümkün burada. Evet, az önce gösterdim. Burada bir tane tek katlı ev gördük. Onu da zaten tek katlı evlere hayranlığımdan kaynaklı bir daha hayran oldum. Hepsi çok güzel aslında evlerin. Allah yaşayan herkesin içine sindirsin. Olurunuzu alayım. Çekebiliriz değil mi? Tabii çekebilirsiniz. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet arkadaşlar, az önce sahibinden olurunu aldık. Telefon numarasını paylaşıyoruz. Güre'nin sahilinde, denize hakikaten yürüme mesafesinde son derece yakın bir ev, villa. Telefon numarasını söylüyorum: 0532 566 49 46, 0542 422 56 65 numaralarından birini aradığınızda kendileriyle daha net görüşebilirsiniz. Evet, ev böyle. Gayet güzel. Daha detaylı bilgiyi ev sahibinden alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şuradan hemen girişi var. Gayet güzel bir ev. Etrafında evler var. Şu yoldan gittiğinizde hemen şu evlerin arka tarafı
deniz arkadaşlar. Bu kadar da yakınsınız denize. Evet, alacak olanın Allah içine sindirsin diyelim. Güzel bir alan, güzel bir ev. Böyle. Ve evet arkadaşlar, her sokağını karış karış gezmemiz mümkün değil. Zaten hemen hemen birbirinin aynı sokaklar ve bu bölgede tabii ki doğal olarak zeytin çok yaygın olmasından da kaynaklı her evin önünde bir zeytin ağacı görmeniz mümkün ve şu anda zeytin ağaçlarının en yoğun olduğu yerlerden geçiyoruz. Bu yılda zeytinlerin maşallahı var, çok güzel vermişler. Allah her zaman ürünü bol etsin ki biz de uygun fiyata zeytin ve Alalım, zeytinyağı yiyelim. Evet, bu bölgede pek çok yerde zeytin ve zeytinyağı satışı görebiliyorsunuz. Sık sık, ama zeytinleri de hakikaten çok güzel. Aldık biraz. Beğenerek aldık.